İkinci hikayemizde 1931 yılında İzmir Bornova'da dünyaya geliyorsun. Annem ve baban neşeli, eğlenceli insanlar. Sana sevgi ve ilgi gösteriyorlar. Bir tek sorununuz var, geçim sıkıntısı. Siz dar gelirlisiniz. Ama sen buna rağmen elbette mutlu bir çocuksun. Sokakta oyun oynayıp şarkılar söyleyerek günlerini geçiriyorsun. Mahalledeki komşularınızın taklitlerini yapıyorsun. Ayrıca çok da güzel ve sevimli bir kızsın. Yaşadığınız muhitte çok seviliyorsun. Büyüklerin sana tiyatrocu veya şarkıcı olman gerektiğini söylüyorlar. Geldik 1937 yılına, 6 yaşındasın. Okula başlıyorsun. Bu şarkı taklit yapma merakı 6 yaşında daha nereden çıktı yani ben de sormak istiyorum. Büyüyünce oyuncu falan mı olacaksın yoksa şarkıcı mı mesela? Şarkı söylemeyi daha çok seviyorum. Hı. O yüzden şarkıcı olmayı Çünkü gönlümde eviniz de taşıyorum. neşeli bir ev. Oradan Evet, doluyor evet, kulak herhalde. evet, evet. Müzikler de dinliyor annem. Müzik dinliyorsun. Peki okula başlayınca tiyatroyla tanışıyorsun. Öğretmeniniz size bir sürü oyun izletiyor ve böylece sen tiyatroya aşık oluyorsun. O yıllarda öğretmenler çocukları tiyatrolara götürürlerdi demek. Keşke şimdi de Keşke olsa. evet değil mi şimdi de olsa. Özel günler için hazırladığınız rondlarda, piyeslerde sahneye mutlaka sen de çıkıyorsun. Yeteneğin göze çarpıyor. Öğretmenin ailenle konuşup konservatuar okusan iyi olacağını söylüyor. Ama ne yazık ki maddi durumunuz kısıtlı. Ailen seni destekliyor fakat çoğu zaman piyeslerde giyeceğin kostümleri, aksesuarları almak bile onları çok zorluyor. Sen de bunun farkındasın ve ailenin durumuna üzülüyor. Eve katkı sağlamak istiyorsun. Tiyatrodan ayrılmaya yani tiyatro etkinliklerinden ayrılmaya gönlün el vermiyor ama ailen senin için daha önemli. Bu sebeple ortaokul çağında okulu istemeyerek bırakıyorsun. Yıl 1942. 11 yaşındasın, 42. Okula gitmen, eğitim görmen ve oyun oynaman gereken yaşlarda okulu bırakmak zorunda kaldın. Şimdi bu nedir? Sence bir çocuk için bu kadar farkındalık, aileme yardımcı olacağım diye bırakma. Fazla değil mi bunlar? Çok fazla. Çok fazla. Yazık. Çok çok. Çok çok Ne da. hissediyorsun? Çok üzülüyorum ama yapmak da zorundayım. Ya ne var sen niye para kazanmak zorunda olasın o parmak kadar yaşında? Çok mu üzülüyorsun ailen için? Çok üzülüyorum ve etrafımda da benim gibi çocuklar var o dönemde. Var değil mi? Evet, o yüzden de bu benim için çok yadırganan ve ailemiz için yadırganan bir durum değil. Zaten Yakın maddi zamanda olarak savaştan çıkmış bir savaştan ülkenin çıkmış bir çocuğusun. ülkenin çocuğuyum. Evet, dünya zaten savaşta. Perişan. O yüzden hani yokluk bir tek bizim ailemize mahsus bir durum değil. Evet, güzel söyledin. Ailene yük olmak istemiyorsun. Bakkalın, manavın, kasabın getir götürünü yapıyor. Ufak tefek paralar kazanıyorsun. Etrafındaki herkes senin sorumluluk duygunu çok takdir ediyor. Aynı zamanda gittikçe güzelleşen, neşeli, sevimli bir kız çocuğusun. Mahallenizdeki çocuklar seni çok beğeniyor, peşinden koşuyorlar. Ama sen hiçbirine yüz vermiyor. İşine bakıyorsun. E, bu sene bir de kız kardeşin dünyaya geliyor. Eve bir kardeş geliyor. Bir çocuk daha geliyor. Evinize doğan bu yeni neşe seni mutlu ediyor. Yıllar geçerken kız kardeşinle ilgileniyor. Ona ablalık yapıyorsun. Ve ona da taklit yapmayı ve şarkı söylemeyi öğretiyorsun. O da senin gibi oyuncu olma peşinde. Yıl 1952, sen 21 yaşındasın. Kız kardeşin 10 yaşında. Sen çevrendekilerin önerileri ve ailenin desteğiyle güzellik yarışmasına katılıyorsun. Ha? Ve bu yarışmada ikinci seçiliyorsun. Herkes birinci olmuyor. 21 yaşında. 21 yaşında güzellik yarışmasına katıldın ve ikinci oldun. Bundan sonrası için ne umuyorsun hayattan? Bu yarışma hayatında sence bir şey değiştirir mi? Birinci değil, ikincisin. İkinci için bir şey değişiyor mu acaba? Bence değişiyor. Ne olur sence? Ne olabilir mesela? Güzellik yarışmasında ikinci oldun. Bundan sonra ne olur? Bana yeni kapılar açacak. Öyle mi? Evet, kesinlikle. O dönemde önemli yarışmalar bunlar. O yüzden 52'ye geldik tabii biraz. tabii o dönemde biraz daha Memleket biraz etlendi, bir evet, toparlandı. evet, evet. Artık böyle biraz daha eğlenceli şeyler yapmak istiyor insanlar. Evet. Kesinlikle bu bana yeni insanlar tanıştıracak ve yeni kapılar Kapılar açacak. açar diyorsun. Peki.
Yarışmadan sonra sayısız teklifle karşılaşıyorsun. Herkes seni kapmaya çalışıyor iş için yani ve arka arkaya birçok iyi filmde oynuyorsun. Ailen çok mutlu, sen mutlusun. Önüne çıkan fırsatları tek tek değerlendiriyor. Seneler içinde beğendiğin birçok projede yer alıyorsun. Geldik 1953, 22 yaşındasın. Bu sene tiyatro sahnesine de adım atıyorsun. Dormen Tiyatrosu'nun oyunlarında rol alıyorsun. Her şey iyiye gidiyor. Sen de çok daha iyi hissediyorsun. Güzelleşiyorsun, gelişiyorsun, parlıyorsun. Erkeklerin de dikkatini elbette çekiyorsun. Aşk hayatında dolu dizgin, bereketli. Bir futbolcuyla fırtınalı bir aşk yaşıyorsun. Magazinlere düşüyorsunuz. Bir gazeteciyle dünya evine giriyorsun daha sonra. Biri kız, biri erkek, iki evladın oluyor. Böylece anneliği de tadıyorsun. Toparlayayım bak şöyle, tiyatroyla 6 yaşında ilkokulda tanışmıştın ama 11 yaşında tahsil hayatını sonlandırdın. Şimdi 22 yaşında yeniden tiyatroya başladın. Tam 11 sene sonra aşığı olduğun tiyatroya ve tiyatro sahnelerine dönüş gerçekleşmiş oldu. Bir tür mucize mi bu? Nasıl yorumluyorsun? Ne dersin? Bu da aynı şekilde yani evet. Mesaj mı evrene? Yani mesaj demeyeyim de bir şekilde o gönlümdeki şeyi o kadar geçirmişim ki o benim onunla buluşturuyor. Çok istemek az Evet. şey değildir değil mi? Evet, kesinlikle. Evliliğin sadece 4-5 yıl sürüyor. Sonrasında yaşamına yalnız devam ediyor. Çocuklarınla ve kız kardeşinle vakit geçiriyorsun. Kız kardeşin de oyuncu olması için teşvik ediyorsun ve hayatın tamamen tiyatro ve sinema oluyor. Sanatla geçen yıllar seni oldukça tatmin ediyor. Daha çok tanınıyor, daha çok seviliyorsun ve bir de yeni bir aşk geliyor hayatına. Bu özel ilişkide sana çok iyi hissettiriyor, yeteneğini pekiştiriyor. Daha fazla teklifler alıyorsun, daha parlıyorsun. Oyunculuğun yönetmenler ve yapımcılar tarafından ziyadesiyle beğeniliyor. Hiç işsiz kalmıyorsun. Popülariten, şöhretin gün be gün artıyor. Geldik 66 yılına, şimdi 35 yaşındasın. Bu yıl bir film setinde başına bir felaket geliyor. Çok büyük bir kaza geçiriyorsun. Vücudunun %25'i yanıyor. Oh. Kirpiklerin, kaşların, boynun, ellerin, ayakların olduğu gibi yanıyor. Müthiş başarılı bir oyuncusun. Yeteneğinin olduğu kadar yüzünle de para kazanan bir profesyonelsin. Vücudunun mesleğinde en çok kullandığın yerleri yani en çok görünen şeyler yandı. Bu senin enstrümanın. Ne hissediyorsun? Ölmekten korktun mu? Ölmekten korkmadım ama bu hale Ama hal- gelmekten çok mutsuzum tabii ki. Yani normal bir insan için bile çok ağır bir şeyken benim para kazanma işim ve güzellikle bir yere gelmişim Büyük öyle ya felaket. da böyle büyük felaket gerçekten öyle. Kaldırabilecek misin bunu? Düzelmek için her şeyi yapacağım. Peki. Derhal hastaneye kaldırılıyorsun. Sana belli bir tedavi uygulanıyor. Daha sonra Londra'ya gönderiyorlar, gidiyorsun. 6 ay boyunca Londra'daki bir yanık tedavi merkezinde tedavi oluyor. İyileşiyorsun. Yurda döndüğünde ise tiyatro kuruyorsun. Hiç de durmuyorsun. Evet. Önemli oyuncularla beraber sahne alıyorsun. Kardeşin de oyuncu oluyor ve senin tiyatronda sahneye çıkıyor. Sense tiyatro kariyerinin yanında Türkan Şoray'ın başrolünde oynadığı 1968 yapımı bir filmle sinemaya dönüyorsun. 70'ten fazla 70'ten fazla filmde oynuyorsun. Oyunculuk kariyerinde çok büyük bir tecrübe bu. 40'lı yaşların aynı şekilde devam ediyor. 50'li yaşlarının başında anneni ve babanı ne yazık ki kaybediyorsun. Bu yasla çocuklarına, kız kardeşine sanatına tutunuyorsun. 84'te son kez bir filmde oynayıp oyunculuğa veda ediyorsun. 53 yaşındasın. 35 yaşında yani 84'te son filmini oynadığında 53 yaşındasın. 35 yaşında ölüm tehlikesi geçirdin ve şimdi 53 yaşındasın. Aradan 18 sene geçmiş. Sana sadece şunu soracağım, şu ikisini soracağım. Senin için yaşam ne demek, ölüm ne demek? Yaşam acısıyla tatlısıyla bize sunulmuş en güzel şeylerden biri. Aslında şu çok klişe ama tabii böyle felaketler dışında biz dolduruyoruz onun içini kendi seçimlerimizle. Bu yaşam bize verilmiş. Yaptıklarımızla, Ya yapmadıklarımızla. aynen öyle. Ya mutlu şekilde bunu yaşayacağız ya da şikayet ede ede başkalarının bize yaşatmasına izin vereceğiz. Ölüm, ben ölümden korkmuyorum.
O yüzden yaşamayı tercih ederim. Daha göreceğim çok şey var, yapacağım çok şey var bu karakter için. O yüzden ölmeyi hiçbir zaman düşünmüyorum. diyorsun. O yüzden bu kadar da hayata bağlı ve devam ediyorum bunca şeye rağmen. Seni seninle tanıştırayım o zaman. Çok merak Efendim ettim. geliyor. Güzeller güzeli, yetenekliler yeteneklisi Ayfer Feray. Yeşilçam'ın ve Türk tiyatrosunun unutulmaz oyuncularından Ayfer Feray, gerçek adıyla Ayfer Atsay. O Adam Kim, Bergama Sevdalıları, Efelerin Efesi, Sönen Yıldız, Drakula İstanbul'da gibi filmlerde oynadı. Nina, Fare Kapanı, Pasifik Şarkısı, Ayı Masalı, Sevgilime Göz Kulak Ol, Yedi Kocalı Hürmüz gibi birçok oyunda sahnede yer aldı. Geçirdiği kazadan sonra yönetmenliğini Ömer Lütfi Akat'ın yaptığı ve senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı 68 yapımı Vesikalı Yarim filminde Müjgan karakterine hayat verdi ve bu karakterle son derece büyük bir ün kazandı. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 77 yapımı Sakar Şakir filmindeki Sevda karakteriyle de çok sevildi geniş kitleler tarafından. 70'ten fazla filmde oynadı. 84 yılında oynadığı son filmin adı Geçim Otobüsü'ydü. Sonrasında Bodrum'a yerleşti ve hayatının kalan kısmını orada geçirdi ve maalesef 94 yılında beyin kanaması geçirerek aramızdan ayrıldı. Sadece 63 yaşındaydı. Çok gençmiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Sanatçının adı İzmir Bornova'daki Açık Hava Tiyatrosu'na verildi. Oranın adı Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu artık. Yattığı yer nur olsun, rahmet olsun. Amin. Evet. İyi ki bu dünyadan geçti. Sevgiyle, özlemle anıyoruz. Anıyoruz, Bir meslektaşımızı, bir meslek büyüğümüzü. Harika bir oyuncuyu. Evet. Ne hayatlar var Ne ya. hayatlar. Evet, ben hep bu programı izleyince onu düşünüyorum. Aslında tanıdığımız ünlüler ve geri planda neler yaşanıyor. Herkes gibi onlar da neler yaşıyor. Evet, ki onlar daha ağır şeyler de yaşıyorlarmış tabii. bazıları. Tabii. Yani bu mesela çok zor bir şey. Yani vücudunun %25'inin yanması bir sahne sanatçısı veya için felaket ve Allah'tan iyileşmiş. Ayağa kalkmış. Evet, Yani o iradesi de harika, var. evet. Tekrar saygıyla, sevgiyle Saygıyla anmış olalım anıyoruz, Ayfer evet. Hanım'ı. 1931 yılında İzmir Bornova'da dünyaya geliyorsun. Bir tek sorunumuz var, geçim sıkıntısı. Ailene yük olmak istemiyorsun. Bakkalın, manavın, kasabın getir götürünü yapıyor. Ufak tefek paralar kazanıyorsun. Mahallenizdeki çocuklar seni çok beğeniyor, peşinden koşuyorlar. Ama sen hiçbirine yüz vermiyor. İşine bakıyorsun. Güzellik yarışmasına katılıyorsun. Ve bu yarışmada ikinci seçiliyorsun. Yarışmadan sonra sayısız teklifle karşılaşıyorsun. Ve arka arkaya birçok iyi filmde oynuyorsun. Dormen Tiyatrosu'nun oyunlarında rol alıyorsun. Bir futbolcuyla fırtınalı bir aşk yaşıyorsun. Magazinlere düşüyorsunuz. Bir gazeteciyle dünya evine giriyorsun daha sonra. Biri kız, biri erkek, iki evladın oluyor. Bir film setinde başına bir felaket geliyor. Çok büyük bir kaza geçiriyorsun. Vücudunun %25'i yanıyor. 6 ay boyunca Londra'daki bir yanık tedavi merkezinde tedavi oluyor. İyileşiyorsun. Yurda döndüğünde ise tiyatro kuruyorsun. Sanatçının adı İzmir Bornova'daki Açık Hava Tiyatrosu'na verildi. Oranın adı Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu artık. Yattığı yer nur olsun, rahmet olsun.